Bugün günlerden 5 Şubat. Hava 21 derece. Bisiklete binmek için harika bir gün. Ben de bisiklete binip kalorileri verdim. Şimdi o kalorilerin bir kısmını geri alacağım. Bugün size yaban mersinli ricotta pastasının tarifini vereceğim. Videonun sonunda ise pastacılığın tarihini anlatıp size harika bir yerde tadım yaptıracağım. Torta di ricotta con mirtilli için gerekli olan malzemeleri size söylemek istiyorum. Bu malzemeler 28'lik kek kalıbı için çıkartılmıştır. 390 gram ricotta, 340 gram un, 250 gram şeker, 155 gram tereyağı, 95 gram krema, 4 yumurta, 1 limon, göz kararı mirtillo yani yaban mersini ve bir tutam tuz. İlk önce tereyağın tamamını 150 gram şeker ile karıştırıyoruz. Kremamsı hale gelen karışıma bir tutam tuz ekliyoruz. Tuz hamurun hem aromasını yükseltiyor hem de mayalanmaya yardımcı oluyor. Sonrasında unun 310 gramını yavaş yavaş eklemeye başlıyoruz. Bir limonun kabuğunu beyaz kısmını almadan rendeleyip karışıma ekliyoruz. Ardından ilk yumurtayı kırıp iyice hamura yedirdikten sonra ikinci yumurtayı kırıyoruz. Karışım kabın ortasında toplanmaya başlayıp hamur kıvamına geldikten sonra hamuru alıp iki yağlı kağıdın arasına koyup hamuru oklavayla açıyoruz ve dinlenmesi için 20 dakika buzdolabına koyuyoruz. Hamur dinlenirken biz ricotta kremasını hazırlamaya başlıyoruz.
Ricottanın tamamını kaba koyuyoruz. Sonra kalan 100 gram şekeri ekliyoruz. Ricotta iyice ufalanıncaya kadar karıştırıyoruz. Ricotta yapımının linkini açıklama kısmına ekliyorum. Ricotta görüntüdeki gibi bir kıvama gelince kalan 30 gram unu ekliyoruz. Un, ricottanın sulanmasını engelleyip kremanın toparlanmasına yardımcı oluyor. Daha sonra 2 yumurtayı kremaya ekliyoruz. Yumurtalar iyice yedirildikten sonra kremanın tamamını karışıma döküyoruz. Bundan sonra da 40 ml limon suyunu ekliyoruz. Ricotta kreması hazırlandıktan sonra hamuru buzdolabından çıkartıyoruz ve 2 santim civarına gelene kadar oklavayla biraz daha açıyoruz. Açma işlemi bittikten sonra önceden içini iyice yağlayıp tabanına yağlı kağıt koyduğumuz kek kalıbına görüntüdeki gibi hamuru yerleştiriyoruz. Sonra çatalla tabanına delikler açıp ricotta kremasını içine döküyoruz. Bu işlem de bittikten sonra yaban mersinlerini kremanın üzerine yerleştiriyoruz. İsterseniz kurutulmuş yaban mersini de kullanabilirsiniz. Pişmeye hazır hale gelmiş pastamızı önceden ısıtılmış 160 derecelik fırına koyup 1 saat pişiriyoruz. Pasta antik dönemlerde ince ekmek şeklinde yapılıp bal ve kuru meyvelerle tatlandırılıyormuş. Mısır'da ise yaşamın döngüsünü temsil ettiği için yuvarlak yapıldığı teorisi var. Doğum günlerinin de bu yüzden yuvarlak pastayla kutlandığı söyleniyor. Modern pastacılık ve kalıpları 17. yüzyılda şekilleniyor. İlk modern pasta şefi ise Fransız Marie-Antoine Carême kabul ediliyor. Darboğaz isminde harika bir koya gidiyoruz. Yazın burada fok balıkları ve caretta carettalarla yüzüyoruz.
Ancak maalesef burası da bilinçsiz insanların hücumuna uğrayıp çok fena bir şekilde kirletiliyor ve tahrip ediliyor. Burada yaşayan İngiliz dostlarımız da dahil çevreye duyarlı insanlar olarak çöpleri topluyor, insanları uyarıyor. Bu harika coğrafyaya elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Tadıma Darboğaz'a getirdim. Darboğaz Kayaköy'ün çok güzel koylarından birisi. Bu arada biraz yüksek sesle konuşuyorum çünkü burada hem rüzgar çok fazla hem de dalga sesi. Müsaadenizle şimdi keki, bu enfes keki bir tadayım.